Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'te muhteşem bir manzaraya sahip harika bir arsa tanıtmaya geldim size. Her videoda söylüyorum neredeyse. Arsanızı alın, evinizi kendiniz daha ucuza mal edin. Hem de böyle bir manzaraya evinizi yapın arkadaşlar. 522 metrekare 15-30 villa imarlı Maxeri Otel'in hemen üst tarafındayız. Yer bomba bir yer. Gerçekten çok güzel. Fiyatımız da çevredeki arsalardan uygun arkadaşlar. 8.700.000 TL'ye 522 metrekare arsa sahibi olabilirsiniz. 3 katta burada villa yapabilirsiniz. Hemen emsallerimiz var yan taraflarda. 10-11 milyon isterken ben size 8.700.000 TL'ye muhteşem bir manzarada harika bir arsa sunmaya geldim. İster yatırım olarak alın, isterseniz de kendinize ev yapın. Yaklaş biraz gösterelim hemen. Şimdi şurası yol. Burası yol. Yol açılacak arkadaşlar, problem değil. Bir kepçe getiririz, hemen yol açarız. Üst alt taraf yol. İkisi de yol. 3 kat buraya villa yapabiliyorsunuz. 78 metrekare taban oturumu var. Bakın 78 metrekare taban oturumu. Büyütmeler hariç arkadaşlar. Sonradan büyütürsünüz, artık o size kalmış. 3 kat burada yapabiliyorsunuz. Üst katlarda çıkmalardan dolayı aşağı 78 ise ortalama %20 artarak devam ediyor. Çok güzel bir villa yaparsınız. Bakın 8.700.000 TL ufak da olsa bir pazarlığımız var. Artı maliyetle ortalama burada 13-14 milyon, 15 milyona harika bir villada oturuyor olacaksınız. Lüks bir villada oturuyor olacaksınız. Emsalleri de zaten 500 metrekare arsa içerisinde 25 milyondan başlıyor. Bu bölgede, Akbük'te, Didim'de her yerde 25 milyondan başlıyor. Ben size mantıklı olanı sunmaya geldim. Hem nasıl yapıldığını göreceksiniz. İnşaat öyle çok da sıkıcı ve uzun bir süreçte değil arkadaşlar. Proje ruhsatı aldığınız 6 ay, 7 ay içerisinde de evinizde oturmuş olursunuz. Bu kadar basit. İnşaat konusunda da elimizden geleni yapacağız ama ben size her zaman söylüyorum. %40 karınız cebinize kalacak. Neden? Çünkü bir müteahhit inşaat yaptığında %40, %50 kazanmak istiyor artık. Eskiden bu tabii %20, %30'du ama artık her şey değiştiği için çoğu müteahhitlerin kar oranı da değişti arkadaşlar. Mantıklı olan burası, mantıklı olan arsa almak. Onun altını çizerek her videoda söylüyorum. Neden arsa almak? Biliyorsunuz deprem bölgesindeyiz. Yani buradan bir fay hattı geçmiyor arkadaşlar. Zeminde çok sağlam ama en yakın fay hattı Söke'de. Şimdi Söke'deki fay hattı burayı etkiler mi? Tabii ki etkiler. Ama güzel bir inşaat yaparsanız, radya temel bir inşaat yaparsanız, ana kayanın üstünde bir inşaat yaparsanız, malzemeden kaçmazsanız, çalmazsanız, her şeyden önemlisi bakın çalmazsanız çok güzel bir villada oturursunuz. Hem de ömür boyu oturursunuz. Korkusuz oturursunuz. Şimdi isim vermeyelim ama yapılan çoğu villa, benim hatta çoğunu tanıtmadığım villaların çoğu arkadaşlar, tabi arada unuttuklarımız da var, kimsenin günahını almayalım ama tuzlu yapı olduğu için 200 metrekarenin altındaki yapı denetime tabi olmadığı için müteahhitin insafına kalıyorsunuz. Artık müteahhit Allah'tan korkuyorsa çalmadan yapıyor. Ama dönem öyle bir dönem olmuş ki arkadaşlar, artık insanlar neredeyse kimseden korkmaz hale gelmiş. Bu yüzden alın arsanızı. İnşaat konusunda biz elimizden gelen desteği veririz. Proje, 3 boyut, inşaat konusunda, yapım aşamasında elimizden gelen bütün desteği biz veririz arkadaşlar. Burada durmuyorsanız da zaten mimar bir kardeşimiz var dedim. Bu sene 5 tane villa yapıyoruz. 6. villa da burası olur. Hiç problem değil. Proje ruhsatı alınır. %15 ile takip ediyor. Harcadığınız rakamdan %15 alıyor arkadaşlar, düşünün. Yani 5 milyon harcadınız, ortalama 600 bin lira civarında bir para veriyorsunuz. İnşaatta işinizi takip ediyor, anahtar teslim evinizi veriyor. Bu kadar basit. Yani çok zor bir süreç değil, çok zor bir olay da değil. Manzara muhteşem. Maxeri Otel'in hemen üst tarafındayız. Burası arkadaşlar Didim'in deniz manzarasına sahip en iyi bölgelerinden bir tanesi. Bir burası, bir de Çukur mevki karşı taraf. Burası da çok güzel, orası da çok güzel ama burası biraz daha merkezi bir konum olduğu için daha çok tercih ediliyor. Yanlarda daha önce arsalar tanıtmıştık. İleride de arsalar var. İnşaatlar başlayacak burada da. Orada da arsalar tanıtmıştık ama dediğim gibi şu an rakamlar 10-11 milyon bandında olması gerekiyor. Son hatırladığım rakamlar oydu. Burası sahibi yurt dışında almış inşaat yapmak için ama artık ekonominin de tabii getirileri var, ekonominin de götürüleri var arkadaşlar. Bu yüzden inşaatı askıya aldı ve arsayı satışa koydu. Yani buradan bir kar etmiyor, onu söyleyelim. Gerçekten aldığı fiyatı ben biliyorum. Geldi, oturduk, baktık, bir karı yok. Neredeyse aldığı paraya verecek. Siz de fırsatı değerlendireceksiniz. İster yatırım olarak değerlendirin, isterseniz de kendinize hemen alıp inşaatınızı yapın.
Ama yatırım olarak da çok mantıklı bir yer. Çünkü Akbük'te artık arsa bulmak çok zor. Akbük küçük bir yer ve büyüdükçe de arsa bulmak zorlaşıyor. Hep böyle aralarda kalan küçük parseller oluyor. Artık 300 metrekare arsalar Akbük'te 7,5 milyon, 7 milyon, 8 milyonlar konuşulmaya başlamışken ben size 522 metre bir yer sunuyorum. Gelin şu çevrede gezin arkadaşlar. Metrekare fiyatı bundan daha aşağıda hiçbir yer bulamazsınız. Biz gelmeden bir baktık şöyle kimde ne var diye. Burası fırsat niteliğinde bir yer. Alın, kendi evinizi kendiniz yapın. Zaten yatırım olarak da düşünüyorsanız ister torununuzu alın, isterseniz oğlunuzu alın, isterseniz kendinizi alın. Yatırımın 3 farklı yolu var demiştik ya. Torununuzu aldığınız yerler olur. 20 sene sonra değerlenir. Çocuğunuzu aldığınız yerler olur. 10 sene sonra değerlenir. 5 sene sonra değerlenir. Ama kendinizi aldığınız yer aldığınız yıl içerisinde değerlenmeye başlar. Burası da aldığınız yıl içerisinde değerlenmeye başlayacak yerler arkadaşlar. Zaten şu an değerinin yine altında. Gerçekten değerinin altında. Bu kadar yer tanıtıyorum. Az çok güven duygusu oluşmuştur aramızda. Güvenin bana, muhteşem bir arsa. 3 kat yapabiliyorsunuz. Bu 3 katta siz 5+1, 4+1, 6+1, sinema odası, spor odası istediğinizi koyabilirsiniz. Muhteşem bir manzaraya sahip infinity bir havuz yaptırabilirsiniz ki çok güzel olur. Yani şu an bulunduğumuz kısımdan böyle deniz manzarasını görüyorsunuz ama zeminde bu olmayacak arkadaşlar. Siz evi yapmak için burayı 1 metre 2 metre daha yükselteceksiniz. Eğer 3. kat aşağı doğru inmeyeceksiniz. İnseniz dahi sizin yine 2. ve 3. katınız çok yüksek olacak. Ama dediğim gibi arkadaşlar muhteşem bir manzarayı her odadan, her kattan net bir şekilde görebileceksiniz. Fırsat değerinde bir yer. Şöyle bir göstereyim. Bakın şurası yol. Şimdi biz arsanın başındayız. Şurası yol. Bu yol arkadaşlar açılacak ama tabii belediye burada çalışma olmadığı için, inşaatla başlamadığı için açmıyor. Belediye zaten burada biraz daha yurt dışındaki gibi değil. Yurt dışında ilk önce yollar yapılıyor, elektrik su geliyor, sonra inşaat yapılıyor. Arsanız inşaat yapabiliyorsunuz. Burada ilk önce inşaatınızı yapıyorsunuz, sonra elektrik suyunuzu alıyorsunuz. Burası tam tersi. Bu yol zaten açılır. Bir kepçe sokarız. Saati 2500 liraya çalışıyor. 5 dakikalık iş burası. 1-2 saatte burayı tamamen temizlemiş olur. Sonrasında da siz inşaata başlamadan önce zaten elektrik su işlemlerine başladığınızda belediye de o hizmeti sağlamış oluyor size. Yolunuz da yapılmış olur o sayede. Çok güzel bir manzaramız var. Muhteşem bir manzara. Hemen şu alt sitede villalar var. 12-13 milyon civarında isteniliyor. Bakın 30 yıllık villalar 12-13 milyon civarında fiyatlar isteniliyor. Bu rakamlar alacağınıza gelin arsanızı alın. Üzerine de hemen inşaata başladığınızda da masrafların tamamını birden vermek zorunda da değilsiniz. Bunu vadeli şekilde ödediğiniz için inşaat da en azından ekonomik halden de baktığımızda biraz daha faydalı oluyor. Neden? Çünkü bir anda para vermiyorsunuz. Bir ev alırken götürüyorsunuz 20 milyon veriyorsunuz ama inşaata başladığınızda arsanızı alıyorsunuz. İşte kalıpçının parası, demircinin parası, betoncunun parasını ödüyorsunuz. Kaba inşaatınız zaten bitmiş oluyor. Kaba inşaatınızın bitme süresi de zaten 2-3 ay sürüyor. O sürede de siz kendinizi toparlayıp ince işçilik içinde, ince işler içerisinde de para ayarlayabiliyorsunuz. Yani böyle bir olay devam ediyor ki bu da sizin için çok avantajlı. İnşaat yaptıranlar en azından birden bir para vermiyor. Böyle de bir avantajımız oluyor inşaat konusunda. Dediğim gibi her konuda yardımcı oluruz. Çok hızlı konuşmaya başladım değil mi? Rapçi gibi oldum. Artık bir rap şarkısı çıkartmamız lazım. Rapçilerin hepsi parayı buldu bu arada. Bir biz kaldık. Çok güzel bir arsa arkadaşlar. Alan kazanır. Mantıklı bir yer. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. Farklı bir sorunuz varsa istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Drone görüntülerini çekeceğiz. Göreceksiniz siz de. Dediğim gibi güzel bir arsa, gelip görmek lazım. Üstünde bakmak lazım. Bir arkadaşım gelecek, akrabam gelecek gibi şeylere de girmeyelim. Geçenlerde anlatmıştım. Bir yerde bir arsa girmiştik. Arkadaşı aradı. İzmir'de bir abimizin, burada oturan bir arkadaşı arsaya bakacaktı. Adam İşte bizden bir son fiyat aldı. Sonrasında dedi ki arkadaşıma ben bu fiyat söyleyebilir miyim? Üstüne 200 bin lira daha koydu. Abi dedim neden böyle bir şey yapıyorsun? Benim de kazanmam lazım diyor. Yani benden çok para kazanıyor, öyle düşünün. Biz bu kadar emek sarf ediyoruz ama o bizden daha çok kazanıyor. Alacaksanız kendiniz gelin arkadaşlar. Zaten gösteriyoruz. Yerini de net olarak çiziyoruz. Alacaksanız kendiniz gelin ya da güvendiğiniz birini gönderin. Yer gerçekten çok güzel. Kendinize çok iyi bakın.